Valla hocam ben farklı bir şey yapalım diyorum. Türkiye'nin ilk üçüyle başlayalım tarihimizde. Çünkü Hayda. Ali abi de anlatacaklarımız kanlar var. Bu ilk Çok iyi. şarkının belirlenmesinde de Ali abinin payı var. Tamam. Onların her zaman yanındaydı. O anı dolu dolu yaşadı. O Tamam. yüzden ben Şebnem Paker dinleyle başlayalım diyorum. Şebnem Kanal Paker tarihimizde dinle. Tamam en başlayalım. çok televizyon Hayda. tarihimizin yani bu kanalda en çok izlenen analiz. Haydi bakalım. Şebnem Paker dinle. 1997 değil mi? Vay be. Seneler geçmiş. Ama ben hatırlıyorum tabii o günü. Hiçbirimizin beklemediği an. Ahmet Koç'un bağlaması. Bu 1997 galiba Eurovision'un ilk hafif altyapılı kullanıldığı ilk dönemlerden biri gibi geliyor bana. Yani orkestranın son yılı zaten. Orkestranın son yılıydı. Bir önceki yılı olacak orkestranın kaldırılmasına. Anlıyorum. Ama pek öyle gözükmüyor yani. Özellikle bağlama ve kavalda öyle bir şey yok en azından. Belki diğerlerinde vardır. Yani tabii muhteşem bir ses Şebnem Paker. Yani bu kadar derin bir reverb'e rağmen o kadar temiz okuyor ki. Müthiş bir entonasyonu var gerçekten. Yani Şebnem Peker müthiş bir başarı elde etti ama bu kesinlikle tesadüf olmayan bir başarıydı. Bir kere çok iyi bir solist. Çok iyi bir şarkı seçilmişti. Ve bizim ilk defa biraz belki kendi sazlarımızı gösterdiğimiz bir şeydi bu değil mi? Yani Türk sazlarıydı ilk de hocam. Değil mi? Daha önce öyle bir şey yoktu yani herhalde. Daha önce var mıydı? Bilginiz var mı bu konuda? Hani böyle içinde bağlamaların, neylerin, kavalların, bir şeylerin, darbukaların olduğu. Hayır. Değil mi Ali abi? İlk de galiba. Sanıyorum şey var. 5 yıl önce 10 yıl sonra grubunun bir şarkısı vardı. Radyo listesi etmişti. O şarkıda da sazlar kullanılmıştı diye hatırlıyorum ben. Daha önce bir kere daha denenmiş o zaman. Peki. O seni hatırlıyor musun bilmiyorum. Bu 5 yıl önce 10 yıl sonra katıldığı şey. Halay diye bir şarkımız vardı bizim Eurovision'da. Ha, bak ilginç. Mesela bir detay geldi şu anda. Güzel. Yani şöyle bir incelerseniz zaten iyi şan bilen bir solist olduğu ortada. Çok iyi şan biliyor. Tekniği müthiş. Çok iyi bir nakarat. Kimin bestesiydi bu acaba? Levent Çöker'in bestesiydi bu. Levent Çöker. Mehtap Anıtemiz'in de sözleri var. Evet. Şebnem abla da galiba söz müzikte parmağı var. Yani Şebnem Paker'in yani bakışları, göz kontağı çok yüksek. Gerçekten müthiş. Görüyorsunuz değil mi? Ben buna çok kıymet veririm. Yani hani bazı şarkıcılar çok kapalı gözlerle söyler ama Eurovision gibi yani böyle bir yerde, böyle bir sahnede, birçok gözün sizi izlediği bir yerde kapalı gözlerle bu işi yapamazsınız. Çok iyi kontak kuracaksınız ki insanlar da size bakacak. İlk defa belki insanlar sizi izliyor çünkü. Sizden bir enerji alacak ve ondan sonra size oy verecekler. Çok düz ve basit bir mantık. Yarışma mantığı yani bu. Dikkat edin özellikle bakışlarına ve kurduğu kontağa dikkat edin. Bakın hiç. Görüyorsunuz değil mi? Sanki hiç göz kapakları yokmuş gibi. Bu 97 Eurovision şarkı yarışmasında şöyle bir durum var sevgili Yücel'den. Eurovision'u 96'da Türkiye temsil etmişti biliyorsun Şebnem Paker ve Levent Çöker ikilisi. O seneki yarışmada büyük tecrübe edinmişlerdi. Aa güzel. Bir sene sonraki yarışma için bu şarkı özel yapıldı. Bu şarkının yapılmasında bir Avusturyalı çocuk var. O sanıyorum vefat etti o arkadaşımız. Hans Mugen diye bir arkadaş. Bu arkadaş Almanca ve Türkçe konuşuyorlardı. Ve Türkçeyi bildiği için arkadaş hangi kelimelerin yabancıların kulağına hoş gelip gelmediğini bize söylemişti. Akıl almazmış ya. Evet ve dikkat ederseniz kafiye olarak şarkının sözleri özel olaraktan yazılmıştı. Çünkü bize Hans şöyle söylemişti Levent Çöker'e o sene. Ben size
hangi kelimeleri kullanacağınızı özellikle söyleyeceğim demişti ve bu şarkının sözleri özellikle yazıldı. İnanılmaz bir Sanki şey. böyle planlı programlı yapıldı bu. Daha sonra şarkının inişleri ve çıkışları konusunda da aynı şekilde beraber çalışılmıştı 97 senesinde. Vay be. Hiç böyle bir şey düşünmemiştim ama çok mantıklı bir şeymiş. Çok da güzel kurgulanmış. Ve şarkıda başarılı Evet. oldu. 3. değil mi? Tarihimizdeki Kesinlikle ve ilk derecemiz. Şebnem Paker yine aynı şekilde 96'daki tecrübesini çok iyi değerlendirdi ve sahnede nasıl durması gerektiğini ve nasıl bir şekilde ekranlara bakması gerektiğini tamamen her şey planlı yapıldı. O yüzden bu başarı hiç sürpriz değil çünkü hakikaten her şey nokta nokta yapıldı, planlı yapıldı ve bu plan çok iyi. Şahane, şahane abi. Vallahi şahane. Zaten parça akıyor. Yani bir yerde başlıyor ve sona geliyor. Ne zaman geldiğini bile anlamıyorsunuz. Müthiş bir keyif. Baştan sona bunu yaşatıyor size parça. Bu çok kıymetli. Ve çok up tempo bir parça değil aslında hani. Deli gibi akmıyor. Orta tempo çok lezzetli, groove. Yani güzel sizi dans ettiren hafif bir tatlı ama dediğiniz o tecrübe çok kıymetli. Bütün yarışmalarda ve bakın finali de nefis. Gerçekten çok başarılı. Levent Çoker, Mehtap, evet, alnı temiz. Şimdi altta Evet, yazdı. doğru. Süper. Özgüncüm müthiş başladık. Çok iyi bir sesle başladık. Hissettiğim kadarıyla şu an görünüşünde bir soprano karaktere benziyor zaten Şebnem Paker. Çok özel güzel bir rengi var. Böyle lezzetli bir renk daha doğrusu. Şöyle söyleyeyim. Bazı soprano renkler çok tiz, fazla tiz karakterli oluyorlar. O öyle değil. Daha koyu bir renk. Bu da dinleme lezzetini daha da arttırıyor. Özellikle böyle yarışmalarda bence. Özgüncüm, devam edelim. Evet. Hocam Manga We Could Be The Same. Manga We Could Be The Same. Şimdi bu parçanın neden seçtiğini öğrenmek istiyorum. Neden Manga We Could Be The Same? Çünkü tek ikinciliğimiz hocam. Şimdi az önce üçüncülüğümüzü izledik. Evet. İkinciliğimiz manga ile geldi ve manganın aslında bir dünya grubu olduğunu ve Eurovision'a çok iyi çalışılırsa gerçekten en küçük, en titiz detayı bile özenle işlediğiniz zaman nasıl bir ikincilik gelebileceğini, Görebildiğimiz bu bir ikinciliğin yarışma. nasıl az puan farkıyla gelebileceğini göstermiş oldu. Bence Müthiş. bizim zaferimizdir, ikinci zaferimizdir. İkinci zafer. Tabii ikincilik. İşte Türkiye 170 puan ikincilik. Şöyle bir bakalım. Ferman. Kaç sene önceydi? 2010. 9 sene olmuş çocuklar ya. Vay. 9 sene olmuş. Gene aynı şey. Bir altyapı var, değil mi? Sahnede canlı çalınan bir şey yok benim gördüğüm kadarıyla. Görüntü var yani. Ama müthiş bir sahne şovu var ya. Görüntü bile nefis değil mi şu? Bu tamamıyla zaten orkestral olarak playback hocam. Ama Sesler canlı. evet ya şeyi görüyorsun ya. Sahnedeki o ışık ve görüntü çok havalı. Gerçekten çok güzel. Bayraklar. Hatırlandı ve sahnedeki koreograf hocam, orada arkadaki robot kız Natalie Marable. Natalie Marable yıllardır Madonna'nın sahnesini Vay. koreografi eden ve dansçılarını yönlendiren kişi. Özellikle Manga'nın işte müthiş bir başarısıdır. Natalie Marable'la çalışmak. Çok iyi. Tamamıyla Çok iyi. onun projesi. Hı. Sahne ışıklarından grubun duracağı konsepte kadar, kıyafetlerine kadar her şey Natalie Marable'ın onayından geçiyor. Müthiş enerjik zaten. Dehşet bir parça. Bir şey diyeceğim. Kuzey Avrupa grubu vardı. Heavy metal, rock hallelujah mı öyle bir şarkı söylüyorlardı. Rock and roll hallelujah mıydı? Birinci olan Manga'dan önce mi olmuştu? 2006'da Lordi. Tamam, çok daha önce. Lordi. Tamam, ondan sonra zaten rock müzik artık Eurovision'a bol bol girmeye başladı. Manga da bunun müthiş bir temsilcisi. Nefis bir tenor Ferman Evet. zaten. Evet, 2010'la ilgili benim de şöyle bir anım var. Tabii. 96'dan sonra ben ikinci defa Eurovision'a Oslo'ya gelmiş oldum, Norveç'e gelmiş oldum. Hı. O anlamda bir nostalji yaşarken Vay Oslo'da. güzel. En büyük heyecan şuradaydı, oylama esnasında. Çünkü yarışmada Türkiye favori gösterilmiyordu. Favoriler Almanya, Romanya, çok Danimarka ve ilginç. Belçika'ydı.
Türkiye ise ortalarda bir yerde gösteriliyordu ama oylama öyle bir oldu ki puanlar birbirine çok yakın gitti. Hı hı. Türkiye'ye büyük destek geldi. Manga grubunun sahne performansı çok süper oldu. Hı hı. Ekrana yansıyan görüntüler, kamera açıları falan her şey Muhteşem. çok iyi yansıdı. Ve hiç ummadığımız anda hiç beklenmeyen puanlar geldi. Hırvatistan sanıyorum 12 puan vermişti Türkiye'ye. Hı hı. Çok güzeldi gerçekten ve Türkiye bir yandan aradan sıyrıldı ve Romanya ve Danimarka önünde ikinciliği aldı. Bizim için gerçekten büyük bir sürpriz olmuştu bu ikinci. Şahane abi, şahane. Müthiş yani, Ferman'ın öyle bir enerjisi var ki, sahne enerjisi. Müthiş bir tenor zaten. Daha önce birçok analizini yaptık Ferman'ın. Ve diyorum yani, Eurovision sahnesinde, yani burada sahne alıp şarkı söylemek hiç kolay değil. İşte bu sene İsrail'de yaşananları gördüğünüz gibi. Yani çünkü o heyecan, o atmosfer, zaman zaman sesin yeterli derecede teknik sıkıntıların olabilmesi gibi birçok detay sizin söyleme performansınızı çok etkiliyor. İşte şarkıcı çok fazla dans ederek söylüyorsa problem yaşıyor. Ki hani hatırlarsanız Sertab'ın inanılmaz güzel bir performansı var. Fakat o kadar çok dans ediyorlar ki sesler kayıyor aslında, Evet, performansını evet, incelediğinizde. doğru. Ama müthiş bir şarkı olduğu için ve Sertab'ın tabii çok özellikli bir ses rengi olduğu için müthiş bir reaksiyon oluyor. Fakat aslında kolay değil. Ferman bu performansında, Manga grubu performansında çok başarılı o nedenle. Çok dikkatli, bakın seslere. Temiz her şey. Hiç de kolay aralıklı bir parça değil, gördüğünüz gibi. Ne? Görüyor musunuz? Ama en ufak bir detone yok. Say. Sahne şovu inanılmazmış ya, hakikaten müthiş ışık şovu. Kusursuz, çok etkileyici tabii. Biraz hızlı geçiyorum. Burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Muhtemelen başında tabii mikrofon yerine takılı başlıyor. Yo, tamam, direkt elinde başlamış tamamen. Bu müthiş bir avantaj. Ben özellikle hani stabil mikrofonla şarkı söyleyen şarkıcıların hareket edemediğini gördüğüm için çıldırıyorum bir süre sonra. Ferman hiç öyle değil. Gördüğünüz özgürlük, inanılmaz şarkı söylerkenki özgürlük, bu da bir imaj. Şarkıcının imajını yansıtıyor. Bizim imajımızı yansıtıyor. Yarışmadaki imajımızı yansıtıyor. Bir rock grubu, özgür kalıplı bir grup, solisti elinde mikrofonla sahneyi geziyor. Kıymetli şeyler. Her şey bir konsepttir. Yani bir şarkıcı için çok belirleyici etmen var aslında. Başarı için. Gördüğünüz gibi geziyor. Bildiğin konser, yani aslında var ya abi, Ali abi ve Özgün, konser atmosferi yaratmışlar. Farkında mısınız? Yani bir yarışmadan Evet, doğru. çıkarmışlar ortamı aslında. Işık şovları, solistin aksiyonları. Ben şu an hiç böyle bir yarışma değil de sanki konsere gelmiş ve manga izlemeye gelmiş insanlar gibi bir atmosfer yaratmışlar. Bu çok güzel. Evet, gerçekten çok hoştu. Performans Peki çok iyi. hocam, Öyle. Ali abi de o toplantılarda vardı. Hadi ile Elazığ ile Selim Serezli. Hı hı. Bu ekibin başındaki menajerler. Her şeyi hocam danıştılar. Hmm. Yani her şeyi danıştılar. Fanlara danıştılar. Yurt dışındaki bu işin Baksanıza ana şuraya ya. ekibine danıştılar. Yani öyle müthiş bir profesyonellik vardı ki. Yani şurada başarısından alevler, sonra- gerçekten öyle. Yani şuradaki işin tamamen sahne şovuna dönüşmesi, sahne yanıyor, alevler çıkıyor, şudur budur. Yani çok etkilenilmiş güzel sahne şovları var burada tabii ki yani. Özellikle bu alev şovlarının hani dünyada çok Evet, iyi yapan. Özgür çok güzel bir noktaya değindi sevgili. Eurovision'a giden birçok sanatçımız bir şekilde Eurovision kulübüyle bizlerle kontak kurdu ve bizlerden nasıl bir çalışma yapılması gerektiği konusunda tavsiyeler Wow, aldı. Mutlaka onlar zaten profesyonel insanlar ama bizlerin de fikirlerini sormuş olması gerçekten çok güzeldi ve bir de bunların kullanımları da çok hoştu. Bu anlamda ben bütün yarışmacıların, sanatçılarımız yanında bulundum ve hepsi tek tek tüm fanların önerilerini istedi bizlerden ve biz de onlarla paylaştık. Hatta Özgün çok iyi bilir. Biz Eurovision Kulübü olaraktan
tüm sanatçılarımıza bir Eurovision raporu hazırlayıp onlara teslim ediyorduk. Müthiş. Müthiş. Müthiş güzel. Bu yıllarca hep bu şekilde mi yapıldı abi? Tabii kesinlikle biz her sene bunu klasik bir şekilde Eurovision raporu hazırlayıp sanatçılarımıza bunu teslim ettik. Onlar da bunu değerlendirdiler. Ta ki 75'ten günümüze kadar her türlü tecrübemizi, fikirlerimizi paylaştık. Özgün de sağ olsun bu konuda bize çok destek oldu. Yazım konusunda vesaire. Ve bunları biz toparlayıp sanatçımıza verdik. Eurovision başarısı istiyordu o dönemki TRT yönetimi. Anlıyorum. Startup'ın seçilmesine giden süreçten itibaren profesyonellere danışalım kararı alındı. Yani biz kim yollayalım da bir başarı gelsin diye. Startup'tan sonra, 2003'ten sonra bu 2012'ye kadar devam etti. Zaten büyük başarılar da o dönemde geldi. Ve bu fikir tuttu, beğenildi ve o sene 2003'te ilk teklif Tarkan'a gitmişti ve bu teklif de benim tarafından götürülmüştü. O zaman Tarkan'ın Amerika'da vesaire ünlü olma çabaları vesaire vardı. İlk Tarkan'a mı götürüldü bu fikir? Tarkan'a mı götürüldü? İlk teklif evet Tarkan'a götürüldü Eurovision'da. Ve Tarkan bunu kabul etti aslında ama daha sonra menajerler aracılığıyla, Amerikalı menajerler tarafından bu teklif reddedildi Tarkan'a. Çünkü olur da Tarkan yarışmada başarısı olursa ileri kariyerine kötü bir etki olur diye düşünüyorum. Çünkü Tarkan o zamanlar Amerika'da ünlü olmaya çalışıyordu. Tarkan da o zaman demişti ki o zaman Sertab'a hani verelim hani bu teklifi yani o yapar falan denmişti. Sertab'ın da o dönem Belçika'da bir grupla Avrupa'ya açılma çabaları var, çalışmaları vardı. Ve Belçika'da bir falcı demiş ki Sertab'a, sen demiş bir yarışmaya katılıyorsun ve o yarışmada demiş birinci olup çok ünlü olursun demiş. Yani fal diye bu. Tam da onun üzerine denk geldi bu Eurovision teklifi TRT'nin. Ve Sertab bir anda o anıyı hatırladı ve dedi ki böyle bir şey olmuştu Belçika'da. Sanki hani üst üste geldi her şey dedi. Niye olmasın dedi. Ve Sertab hemen kabul etti bu teklifi. Çok güçlü bir sesi var tabii. Ben genel olarak hep düşündüğüm şey bu performansla ilgili işi sahneye, canlı performansa yıkmak ve bütün Eurovision performansı içinde de bunu bu şekilde göstermek olmuş. Bu nedenle çok başarılı, doğru bir seçim olduğunu da düşünüyorum Manga'nın ve ürettiği şeyin. Daha önce Manga grubunu ve Ferman'ı canlı birçok kere sahnede de izleme şansım olmuştu. Aynı performansları orada gösteriyor. Ben o nedenle baştan beri Ferman Akgül'ün çok iyi bir solist olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de değerli bir solist olduğunu düşünüyorum. Peki, Özgün devam edelim. Hocam şimdi bence birinciye geçelim. Sertab'ın performansı. Artık Sertab'la ilgili herhalde kaç video yaptık. Sertab Erener'le ilgili. Neler demedik ki. 100 yıl daha gelmez onun gibi bir sürü cümlem olduğu için Sertab Erener'le ilgili olarak aslında ne diyeceğim çok açık. Arkadaşlar biliyorsunuz Sertab Erener'le stüdyo sohbetlerinde yaklaşık 1 saate yakınlık bir röportajımız var, sohbetimiz var. Çok detaylı olarak ses karakteri, nasıl eğitim aldığı, ne yaptığı, nasıl geliştirdiği, bu yarışmalara nasıl hazırlandığı hepsini konuşmuştuk. İzlemek isteyenler Sertab Erener röportajını kanalda bulabilirler stüdyo sohbetlerinde. Şöyle bir bakalım. Bu biraz önce söylediğim gibi yani canlı performansta şimdi göreceksiniz. Müthiş bir enerjiyle başlıyor parça. Çok iyi bir parça zaten. Şimdi pes noktalarda kontrollü olmaya çalışıyor fakat sürekli hareket halinde. Görüyorsunuz değil mi? Sesler sanki hafif kayıyor altta. Hafif sürtoneler var. Fakat genel olarak enerjiyi ve genel bütünlüğü koruyor. Küçük küçük şeyler sadece gözünüze çarpıyor fakat enerji çok yüksek. Bunun içinde hepsi kaynayıp gidiyor. Bu arada back vokal yapan kim Özgün? Özge Fışkın. Özge Fışkın. Özge Fışkın hem dans ediyor. Orada hem dans ediyor arkadaşlar hem de Sertab'a vokal yapıyor. İki sopranonun müthiş savaşı. Müthiş. Görüyorsunuz değil mi? Müthiş.
Mesela Sertab burada hafif kayıyor ama şeyi kaybetmiyor. Çok yüksek enerjisi var parçanın. Sesinin burada zaten kalitesini öyle bir gösteriyor ki. Yani bir açığı diğeri kapatıyor. Bak. Gene çok başarılı. Yani aslında ben genel olarak şunu görüyorum Özgün. İyi, başarılı olan, gerçekten zirveye oynayan parçalar konser performansı kafasında yapılan parçalar. Genel olarak bir ortaklık görürsek Manga'nın da öyle, bu da öyle. Bunlar en üst seviye. Biri birinci, biri ikinci. Tam sanki böyle bir konser, Sertab konserine gitmişiz ve Sertab bize işte sahneye çıkıp çıldırtıyor. Böyle bir hava yaratılmış. Oysa ki bir kere bir şarkıyı söyleyip gidecek, değil mi? Bu kadar yani süresi. Ama işte o sürede maksimum Hatta başarıyı böyle- elde etmek. Şimdi orada şöyle bir durum var hocam. Sertab'a kadar kimse bu kadar acayip bir koreografiyle çıkmamış. Bir de o var. İlk oldu Eurovision'da. Tabii 2003'te göbek danslarıyla. Tabii 2003 ya. Ortada böyle tüm insanları Şaka gibi. gaza getirecek Tabii. şekilde, kameralara oynayacak şekilde. Bir de şunu söylemek istiyorum sevgili Yücelen. Tabii. 2003 senesinde Riga'ya gelinceye kadar Eurovision'da Türkiye favori gösterilmiyordu. Favoriler Rusya, Belçika ve Norveç'ti. İspanya'ydı, Almanya'ydı. Ta ki ilk provada Sertab sahneye çıkıncaya kadar. Çünkü Sertab sahneye çıktığı zaman Özgün dediği gibi o işte dance show artı şarkının yeni versiyonuyla beraber bir anda Eurovision'da bir numaralı favori oluverdim. İşte orada herkes şaşırdı. Çünkü hiç kimse Türkiye'nin böyle bir şovla geleceğini düşünmemişti, biliyor musunuz? Ve bir anda Türkiye'nin adı geçmeye başladı Eurovision'da. Vay be. Türk ekibi şok olmuştu. Çünkü böyle bir şey beklemiyorlardı onlar da. Çünkü Sertab gelirken Riga'ya beraber gelmiştik. Biz ilk 5'e girelim, çok iyi olur falan diye gelmişti. Ama bir anda provalardan sonra adımız geçince şampiyonluk konusunda bir anda heyecanlanmıştı Türkiye TRT ekibi. Devam ediyorum şimdi. Yo. Gördüğünüz gibi Özge Fışkın burada işte. Müthiş bu arada okuyor ya. Yani en az Sertab kadar iyi okuyor yanında. En az Sertab kadar. Dikkat edin, back vokal ne kadar önde, bakın. Çünkü Sertab burada çok peste ve çok gömük bir tonda, bakın. Don't find me. Bakın tizliğe bakın. Müthiş. Ya Sertab Erener'in vokali olmak da hiç kolay iş değil yani. Sopranoya soprano cevap vermek gerekiyor. Ya burada tecrübesi müthiş gerçekten Sertab Erener'in. Ses tutma tecrübesi o kadar etkileyici ki. Yani sanki böyle sesi kaybedecek gibi, değil mi? O enerji ve hareketlilikle. Ama bakın kontrol. Tertemiz. Burada gece gidiyor gördüğünüz gibi. Ama ısrarla duruyor aynı noktada. Ya bu sadece aslında Eurovision için bir ilk deneyim değil ya. Bizim için de ilk deneyim aslında. Bu kadar hareketli sahne performanslarıyla çok fazla ben şeyi de hatırlamıyorum o dönemlerde. Sahne şovları da hatırlamıyorum. Tersi de var yani. Bence. Ya Sertab da kendini deneyimliyor şu anda. Müthiş. Yani burada aslında Özge Fışkın'ı da öne çıkarmak lazım. Bu hafta, gelecek hafta Özge Fışkın için yaptığım analizi devreye sokayım ve kanalda yayınlayayım. Ya çok kıymetli çünkü. Bu parçanın Sertab'a öyle bir destek vermiş ki, öylesine güçlü bir destek vermiş ki Sertab sürekli o hareketli halinde rahatlamış onun sayesinde. Zaten hocam bildiğim kadarıyla Ali abi daha iyi hatırlar o süreçte olduğu için. Viyana'ya Sertab gittiği zaman mutlaka şunu öneriyor o dönemki Sony Müzik yönetimi. Arkandaki 4 dansçı çok iyi ses olsun.
Ha. Özge Fışkın'ı özellikle araştırıyorlar. Yani Türkiye'deki profesyonel sanatçıların portfolyosuna bakılıyor. Hı. Dördü de sopranodur zaten Sertab gibi. Vay Ve vay dördü de vay vay vay. Sertab'ı taşıyacak şarkıcılar. Ama sadece bir Türk Özge Fışkın var. Diğerleri biri Alman, yanlış hatırlamıyorsam iki Avusturyalı var. Diğerleri de vokal Yani yapıyor. bildiğiniz gibi diğer vokal Tişörtümün sanatçıları- anlamını soranlar var. Ağız açıklığına dikkat arkadaşlar. Özgün Günyer şu an konuşan arkadaşımız özel tasarımlarıdır. Hollywood'da satılıyor. Bütün hepsi, isterseniz bizim markete bakabilirsiniz. Altta linkleri de bulabilirsiniz. Şimdi burada çıldıracak değil mi? Parçanın en güzel yeri geliyor. Ya Sertab'ın ilk defa durduğu an. O da anca böyle yürüyerek duruyor. Çok hastayım, kusura bakmayın. Çıldırıyor seyirci tabii burada ya. Hakikaten çıldırıyor yani. Ve tabii biz hepimiz, biz de evde çıldırıyoruz. Ben şöyle bir şey hatırlıyorum çocuklar. Yani bu performansı izledikten sonra ben o zaman konservatuarda öğrenciydim işte. Nerede oturuyordum? Rumeli Hisar üstünde bir evde oturuyordum. Ya biz 3 kişiydik evde. Kız kardeşim de vardı. Onun bir arkadaşı vardı, Nüket. Üçümüz sohbet ediyorduk işte. Bu çıktığında izledik falan. Aa ne güzel oldu falan. Bayağı eğlendik. Ama dedik yani birinci seçilmemiz imkansız ya. Aynen bunu dedik yani. Birincilik falan hikaye yani. Ama ben oylamayı hatırlıyorum, inanamadım. Ya yerimden zıpladığımı böyle diye inanamadığımı hatırlıyorum sadece. Siz inanabildiniz mi peki o gün? O zaman bahisler var hocam. Yani hala da bahisler var da. Şu kazanabilir diye para yatırıyor. O gün bir kişi para yatırmış sadece. Sertab kazanabilir. O da şu anda şuradaki dörtlüden birisi. Ali abi sen mi yatırdın o parayı? Evet, tek bahis kazananı. Ali abi burada mısın? Evet öyle bir şansım oldu benim gerçekten. İnanılmazsın abi ya. İnanılmaz bir olay. Gerçekten mi ya? Bir tek sen mi inanıyordun yani buna? Yani öyle olmuş gerçekten. Ben de buna tabii daha sonra şaşırdım ama tabii oylama esnasında vesaire ben hiçbir şekilde unuttum bahis oynadığımı. Çünkü o heyecandan. İnanılmaz bir olay bu ya. Evet gerçekten yani diyorum ya size Eurovision'un bir hayal, bir dream bizim için, benim için öyle oldu. Ve bu bütün rüyalarımda gerçek oldu. O anlamda çok mutluyum. Sertab'la beraber o ortamda olmak, o anı yaşamak gerçekten çok önemli. Çünkü bir ülke kazandıktan sonra yıllar sonra ancak kazanabiliyor. Belki ikinci kazanmayı benim ömrüm yetmeyecek, göremeyeceğim bilemiyorum ama 2003 senesinde yaşamış olmaktan dolayı, orada olmaktan dolayı çok mutluyum. O senede Sertab bana şöyle demişti, şarkıyı ben söyledim ama parayı sen kazandın demişti bana yarışmadan sonra. Öyle bir anımız var Sertab'la beraber. Sertab'a sadece şey verdiler, Ödülak'tan güzel bir ağaç ödül vermişlerdi. Evet. Ama para ödülünü ben almış oldum. Gerçekten çok önemli o. Çünkü şeydi ne derler, yarışmadan sonra tüm ülke işte kazanan ülke için basın toplantısı yapılıyor biliyorsunuz. Orada dediler ki bir Türk daha var kazandı dediler. İşte o zaman benim adım Amacı dedi. O radde ya, inanamıyorum. Ben o zaman hatırladım Eurovision'da bahis oynadığımı. Tabii o da benim için büyük bir şok oldu ama tabii büyük bir mutluluktu benim Tabii. için. Böyle bir anım da var Eurovision'da Özgün dediği gibi.